Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kirazlı, burslu, püsküllü çantamı paylaşacağım. Benden çok istendi yapımı. Ben de sizleri kırmamak adına bu videoyu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Ben Pinterest'te, yabancı kanallarda çokça gördüm. Bunun biliyorsunuz limonlusu çok meşhur. Ben de farklı olarak Nescraft farkı olarak kirazlıyı çalışmak istedim. Bilmiyorum daha önce yapan oldu mu olmadı mı ama ben hiç görmedim. 3 tane yerli rafya, 27 santimlik mango model burs kullandım. Tüm malzemelerim Angel çanta aksesuar sayfasından. Video içerisinde zaten tüm ayrıntıları göreceksiniz. İstediğiniz ölçüde bursla çalışabilirsiniz. Taban boyutunu ayarladıktan sonra şu kiraz yapımını video içerisinde bulamayacaksınız. Ayrıca kanalıma yükleyeceğim. Videolar başlığına tıklayıp kiraz modelinin yapımını da görebilirsiniz tabii ki. Ben şöyle elimde 25 santimlik bir burs var. Buna da şöyle çalışmayı düşünüyorum. Elimdeki bursları değerlendirmek için. Bakın tabanımı nasıl ayarladım. Sağdan soldan ve şu kısımlardan birer santim taşıyacak şekilde ayarladım. Dikerken kasma yapmasın, tam otursun diye. Yani istediğiniz ölçüde bursla çalışabilirsiniz. Elinizdeki bursları da değerlendirebilirsiniz. Ya da tam ölçü verdiğim gibi de çalışabilirsiniz. Ben bu çantamın şu yüksekliğini 19 santim ördüm ama keşke 22 santim falan örseydim. Çünkü bu siyahı 22 santim ördüm. Sizler de burayı zaten video içerisinde belirtiyorum. İsterseniz bir tık daha yüksek örerek bu çantanın boyutunu bir tık yukarıya taşıyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz tüm iplerle de çalışabilirsiniz. Bunları amigurumi ipiyle de örebilirsiniz. Ben şöyle koton iple ördüm. Asilobi'den almıştım. Tüm malzemelerimi aldığım sayfayı açıklama kısmına muhakkak bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Beni aynı isimle Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Püsküllü çantamızı yapmaya hemen geçiyorum ama başlamadan önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu çanta daha önce Nukka Handmade'de gördüm ben. Ama yurt dışında da oldukça popüler bir çanta. Şu an herkes yapıyor. O yüzden ben bir sahibi olduğunu düşünmüyorum ama ben çok farklı bir teknikle farklı bir şey yapacağım. Yine de bu meşhur limonlusunu Nukka Handmade yaptı. Dediğim gibi yurt dışı modeli, Pinterest modeli kimse sahiplenemez tabii ki. Ama ben olmayan bir şeyi yapacağım. Çok daha tatlı, minnoş, güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Şöyle biliyorsunuz bunlar mango model burs diye geçiyor. Ben 27 santimlik aldım. 27 santimlik yapacağım. Siz 25 santimlik ya da daha küçüklerini yapabilirsiniz. Sadece size vereceğim tekniklerle daha küçüğünü daha büyüğünü yapabilirsiniz. Daha sonradan kaç sayı yapayım şu ölçüde bursum var diye gerçekten yorumlara yazmanız çok mantıksız geliyor. Çünkü ben orada yorumda size nasıl bunu tarif edebilirim? Ben bunu 27 santimlikle yaptıysam size 27 santimliğin ne kadar gerektiğini verdiğimde siz de 25 santimlik yaptığınızda zaten benim zincirimi bursunuzun içine doğru ölçerek yapacaksınız. Bu kadar basit. Çünkü çalışmadığım bir boyutu yorumlarda o kadar çok soruyorlar ki işte şununla başlasam kaç başlamalıyım? Şu ölçüde yapacağım kaç başlamayayım? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Size verdiğim burada anlatıyorum detaylıca. Size verdiğim ölçüleri bir başka ölçüye uyarlayabilirsiniz. Şöyle hep şu yorumda geliyor. Açık renkle gösterir misiniz diye. Ben de sizler için böyle bir şeker pembe rengini seçtim. Çok da yakışacağını düşünüyorum. Bunlar yerli rafya olarak geçiyor. Angel çanta aksesuar sayfasından aldım tüm malzemelerimi. Birçok rengi de mevcut. Örümü de çok kolaydır. Ve şey bir iptir. Fazla bir iptir yani. O yüzden bayağı yeterli olacaktır. Ben muhtemelen 2 ya da 2,5 tane kullanacağım ama tam sayıyı şu an kestiremiyorum. Şöyle bir ölçüm var. Sizlere detaylıca vereceğim zaten. Bakın birer santim bursumu aşıyor. Kenarlarda da birer santim açıklık var. Bunu da şöyle taban bittikten sonra kenarlarda zaten 3 arttıracağımız için onu dengeleyecek. Onu ayarlayacağız. Hemen 47 zincirle başlıyoruz.
Şunu da söylemekte fayda var. Eliniz çok sıkıdır ya da çok gevşektir. Benim verdiğim 47 zincir sizin yaptığınız zincir daha büyük olur. Çünkü eliniz gevşektir. O zaman siz sayıyı kendiniz ayarlamalısınız. Daha az zincirle ayarlayabilirsiniz. Eliniz çok gevşekse, dediğim gibi burada baz alacağınız şu bursun ölçüsü. Benim 47 zincirimin ölçüsü bursumun tam denginde oluyor. Şöyle bir tane sabitleme zinciri çekiyorum. 3,5 milim tığ kullanıyorum. İstediğiniz ölçüde tığ kullanabilirsiniz ama sayıları değiştirmeniz gerekir. Şimdi toplamda 47 tane zincir çekiyorum bu şekilde. 47 zincir çektim. Bakın 47 zincir çektiğimde yaklaşık 2'şer santim fazlalık var. Bunu sık iğneye dönüştürdüğümüzde bir tık daha kendini çekip tam bursuma denk gelecek. Sizin eliniz çok sıkıysa bu 47 az gelebilir size. Tam ölçü vereceğim. Sık iğneden sonra ölçü almanızı tavsiye ederim. Bir sıra sık iğne örün. Ölçünüz ona göre belirgin olsun. Bakın uzunluğu tam 28 santim. Yani ilk sık iğne yaptığınız sırada 28 santim olmalı. Bu 29 da olur. Önemli değil. Ama küçük olmasın lütfen. Şimdi 47 çektim. Bir tane de dönüş için çekiyorum 48. Bunu dönüş için kullanacağım için saymıyorum. Hemen 47.'ye toplamda 47 tane sık iğnem olacak. 47.'ye hemen bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Asıl ölçümü zincirden sonra sık iğne kısmında ayarlıyorum. Çünkü zincir gerçek ölçü vermez. Çok sıkı çekmeyin, çok gevşek çekmeyin başlangıç zincirinizi. Bu da önemli bir detay. 25 santimlik bir bursunuz varsa dediğim gibi sık iğnenizi ona göre sağdan soldan birer santim olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu da burada vereyim. Tüm videolarımda neredeyse farklı ölçülerde nasıl yapabileceğinizi söylüyorum zaten. Ben çok fazla bu burslardan çalışmıyorum. Hoşlanmıyordum ama bu modelde çok hoşuma gitti. Umarım istediğim de ortaya çıkar. Zaten bu videoyu sizlerle paylaşıyorsam muhakkak istediğim şey olmuştur. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sıra sonundayım. Şu şekilde son sık iğnemi aldım. Şunu da şöyle arkaya alıp sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle bir güzelce el ütüsüyle de düzeltiyorum. Bakın ne oldu? Yanlardan böyle birer santim, yarım santim gibi bir şey oldu. Fazlalık oldu. Bunu istiyoruz. Sizin de bu 47'de denk gelmiyordur. Belki eliniz gevşektir, 45'te denk geliyordur. Ya da eliniz sıkıdır, 48'de, 49'da denk geliyordur. Bunu bu şekilde lütfen ayarlayın. Bakın 28 santim tam denk. Yani bizim tabanımızın genişliği, uzunluğu 28 santim olacak. Bursumda 27 santim demiştim zaten. Şimdi sıra sonuna geldim. Her sıra sonunda bir zincir çekip dönüyoruz. Git gel bir taban yapacağız. Kolay bir taban olacak. Bu şekilde git gel git gel her sıra sonunda dönerken bir tane zincirle dönüyoruz. Şu şekilde her bir sık iğnenin tepesine hiçbir şekilde arttırma yapmadan sadece sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidip geliyorum. Son bir kez daha dönüş göstereceğim size. Sıra sonuna doğru gidiyorum. Bu modeli istediğiniz tüm rafyalarla çalışabilirsiniz. Püskül yapacağımız için rafya ile olması her zaman daha güzel olur. Sıra sonundayım. Şöyle baktığımda bakın bir tane daha sık iğnem kalmış. Onu da hemen yapıyorum. Toplamda 47 tane sık iğnem var benim. Daha sonra sıra sonunda bir zincir çekiyorum. Dönüp hemen ilk sık iğneye, zincir çektiğimin dibine batıp yine sık iğne yapıyorum. Bunu böyle git gel yapıyoruz. Kaç sıra yapıyoruz onu da sizlere hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sıra yapmışım ben. 24 sıra şöyle kaç santim oluyor? 18 santim olana kadar örelim. Tam 18 santim olması önemli benim için. Az olmasın, fazla olabilir, az olmasın. Şurada 28 demiştik. 29 olabilir, 28,5 olabilir ama 27 olamaz. Hemen devam edelim. Şimdi ben bunu bitirdim.
Ölçüleri de verdim. Güzelce ütüledim. Ütüledikten sonra tabanım sarkmasın diye sıcak silikon yardımıyla buraya bir keçe yapıştırdım. Zaten çantama astar yapacağım için bu keçenin rengi önemli değil. Gözükmeyecek. İçeriden sizler isteğe bağlı keçe yapıştırabilirsiniz ya da silikonunuz yoksa iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Şimdi sıramın sonuna geldim. Dediğim gibi kaç santim demiştik? 18 santim ördüm. Ütüledim. Ütüledikten sonra keçemi yapıştırdım ve sıramın sonundayım. Şimdi etrafa döneceğiz. Her köşe noktaya 3 tane batacağız. Bakın sonuncu sık iğneye bir tane batmışım. 2 tane daha batarak burayı 3'e tamamlıyorum. 2 3. Daha sonra bakın ilk sıra gelen boşluk bir sık iğne yaptım. Devamında batmam gereken nokta, bir sonraki nokta, zaten batacağımız yerler belli. Bakın buradaki boşluğa batıyorum. Buradaki boşluğa. Bakın şu noktaya, dönüş noktalarına batıyorum. Sıradaki noktam şu nokta. Ben büyük bir çanta olsun istediğim için 27 santim çalıştım. Ama dediğim gibi bursun ölçülerini baz alarak benim gösterdiğim gibi sık iğnenizi, ilk sıra sık iğnenizi bu bursun ölçüsüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani 25 ile de çalışırsınız, 20 ile de çalışırsınız. Benim verdiğim mantıkla. İplerim karıştı. Bu renk de çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi köşe noktaya kadar yapayım. Birlikte arttırmasını yapalım. Zaten spiral şekilde öreceğiz. Başlangıç noktamı da kaçırmamak için şuraya bir tane, bu köşe benim başlangıç noktam. Şöyle örgüme de zarar vermek istemiyorum. Zarar vermeyecek şekilde takamadım. Unutmadan bunu da hatırlatmakta fayda var. Başlangıç noktamı unutmamak için de buraya bir tane işaretleyicimi taktım. Devam ediyorum. Çok sıkı örmeyin, çok bol örmeyin. Elinizi daha rahat bırakın. Sıkı sıkı bir örgü olmasın. Ölçümüz değişmesin. Ama eliniz sıkıysa muhakkak sayılarınızı arttırın dediğim gibi. Bakın son delik noktası ve artık sık iğne kısmındayım. İlk sık iğneye ne yapıyorum? 3 tane sık iğne batıyorum. Köşe noktamda kasma olmasın diye yukarı çıktığım zaman. Sonra devam ediyorum. Her bir sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu noktaya geliyorum. Son sık iğneme 3 tane batıyorum. Sonra dediğim gibi her dönüş noktasına birer tane batıp şu noktaya 3 tane batıyorum. Başlangıç noktama kadar yapıp geliyorum. Her 4 noktaya 3'er tane batıyoruz sadece. Onun dışındakiler hep tek tek. Sonuna geldim. Bakın bu bir sıra etrafı çevrelemek de tabana dahil olduğu için bakın bu sefer tam böyle istediğim bir taban ölçüsüne ulaşmış oldum. Buradaki açıklıklar da şöyle, çantamızı ördükçe bir tık açılma olacak ya, bu da tam üzerine oturacak. Merak et. Çok özür dilerim. Merak etmeyin. Dediğim gibi eksik olamaz, fazla olmalı ölçünüz. O yüzden lütfen eksik yapmayın. Çok da sıkı yapmayın. Sıkı yaptıysanız da lütfen sayınızı arttırın. Şimdi sıramın başındayım. Spiral öreceğim. Hiçbir şekilde birleştirme yapmayacağım. Bakın. Spiral şekilde örüyoruz. Çünkü birleştirme yapınca o birleştirmenin çirkinliği gerçekten hiç hoş gözükmüyor. Hatta mesela 3,5 numara tığla ördük tabanınızı. İsterseniz bunu burada 3,75'e falan çıkabilirsiniz. İp bir tık daha kalın formda olduğu için bu tamamen size kalmış. Daha kalın bir iple başlıyorsanız zincir sayısını değil, ölçüyü dikkate alın lütfen. Bunu her zaman söylüyorum. Bu şekilde sadece sık iğne yaparak
çantamızı büyüteceğiz. Ama bir sıra daha size göstermek istiyorum. Ben bir sıra daha sık iğne yapıp şu başlangıç noktasına kadar yapıp geliyorum. Başlangıç noktasındayım. Dediğim gibi spiral bir şekilde örmeye devam ediyorum. Hiçbir şekilde birleştirme noktam yok. Şimdi bundan sonra artık çantamız istediğimiz boyuta ulaşana kadar örmeye devam etmek. Başka bir işlem yok. Ben yaklaşık bir 20 ya da 25 santim örmeyi düşünüyorum. Size şimdilik şu kadar örün, bu kadar örün diyemem. Birkaç sıra sonra da bu böyle yukarıya doğru çıkacak. Bakın artık bursumuzun dışına taşmaya başladı. İstediğim bu. Şuralardan zaten bir tık kasma olmasın diye içeri gizlediğimde tam bursuma oturacak. Şimdi dediğim gibi şöyle bir yükseklik istiyorum ben. O da yaklaşık 20 santim öreceğiz. Daha sonra sağ sol ayrımımız var. Şimdilik bir 20 santim örelim. Ben size zaten videonun devamında kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Ben tamamlayıp geliyorum. Şimdi burslu çantam istediğim boyuta ulaşana kadar ördüm. 20 santim dedim ama biz şimdi sağ sol ayrımı da yapacağımız için bence 20 santim yeterli olacak. Şöyle ölçeyim, tabana kadar 19 santim. Ya isterseniz 20 de yapabilirsiniz ama bana göre 19 santim yeterli oldu. İsterseniz bir sıra daha giderek 20 yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Şimdi şu işaretleyicilere gelmeden önce bakın şu nokta benim bitiş noktamdı. Bunu hemen bir ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Şu şekilde. Daha sonra ipimi kesiyorum. Bunu örerken zaten içeriden gizleyeceğim. Şimdi çantamı şöyle tam ortadan ikiye ayırıp sağa ve sola işaretleyicimi takıyorum. Taktıktan sonra şu kısımda ve şu kısımda yani komple eşit sayı olması gerekiyor. Bir sayı fark etmez. Bazen tek gelir. Benim mesela bir tarafta 73, bir tarafta 72 kaldı. Bu hiç önemli değil. Daha sonra bunu eşit yaptıktan sonra şöyle düzgünce tam orta kısımdan önemli bir ayrıntı bu tam orta kısımdan yaptım. Bu işaretleyicilerim hariç bu kısmı tek tek saydım sık iğneleri. Bir tarafım 72, bir tarafım 73. Dediğim gibi bu bir sayı önemli değil. İsterseniz bir tane azaltarak ikisini de 72 yapabilirsiniz. Ama hiç önemli değil. Bir tane sık iğne hiçbir fark yaratmayacaktır. Daha sonra şuradan sık iğnemi saydım. 29'uncuya işaretleyicimi taktım. Yine buradan saydım. 29'uncuya taktım. Arada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir sayım fazlaydı ya. Buraları eşit saydığımda 1'e 15, 1'e 14 kaldı. Dolayısıyla o zaman bir taneyi eksiltip şöyle 15-15 yapabilirim. Hiç önemli değil dediğim gibi. Ama önemli olan şu iki ara boşlukta 15 tane kalsın. Burada bir eksi olması hiç önemli değil dediğim gibi. Hemen devam edeceğim. Şimdi bakın şunu da göstereyim. Şu şekilde şu şekilde bursum böyle birkaç santim küçük. Onu da kasma yapmasın diye bilerek ayarladım. Elinizin ölçüsü umarım denk gelir. Bol olursa önemli değil. Yeter ki çantanız bursunuzdan bir tık büyük olabilir ama küçük olamaz. Bu aşamada şundan da bahsetmekte fayda var. Bu aşamada astar ölçünüzü alabilirsiniz. Çünkü ben astarı ayrımdan itibaren dikeceğim. Ölçümü alıp daha sonra burstan bir önce dikeceğim ama bu aşamada ölçü almak çok önemli. Sizlere hani bilmeyenler için de bunu da göstermek istiyorum açıkçası. Şöyle. Astarımı şu şekilde ikiye katlıyorum. Pardon, kamera sallandı. İkiye katlıyorum. Daha sonra şu çantamın tam ağız kısmına bir tık katlama payı bırakarak şöyle yaptığımda çok büyük geldi. Hemen onun da ayrıntısını size göstereceğim. Sonra kesmeye geçmek istiyorum. Şimdi bunun ağız kısmına bir parmak bırakıyorum. Şu şekilde. Daha sonra şu altta kalan kısım tam astarımın
tabanımın orta kısmına denk gelecek. Neden? Çünkü ikiye katladığımız için bu açıldığında tamamen tabanı kaplamış olacak. Yani bu şekilde, bakın benim için bu ölçü tamdır. Şöyle tam ortaya geliyor. Dolayısıyla bu astarımı buradan keseceğim. Ölçümü almış oldum. Daha sonra eninde keserim. Zaten astar dikmek isterseniz astar dikme videom yine kanalımda videolar başlığına tıklarsanız oradan kolaylıkla bu astarı dikebilirsiniz sizler de. Ben sadece bu aşamada size ölçü almanızın avantajlı olacağını belirtiyorum astar yapmak isteyenler için. Hemen çantamın yapımına devam edelim. Şimdi yine ipimi ve tığımı alıyorum. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. Daha sonra işaretleyicimin olduğu noktaya bakın girdim. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada zaten tepede oluşan ilk ilmek benim sık iğnemin ilk ilmeği olmuş olacak. Şu başlangıç ipimi de aradan yürüteceğim. Şimdi burada sadece düz sıralarda eksiltme yapacağım ben. Şimdi sıradaki sık iğneye girdim. Aldım. Bir sonraki sık iğneye girdim. Şu ipimi şöyle yapayım. Bir sonraki sık iğneye girdim, aldım. İkisini tek seferde eksilterek burada bir eksiltme yapmış oldum. Şu altta yürüteceğim ipimi de sıktım. Devam ediyorum. Şimdi sık iğne yapmaya devam edeceğim. Şu ara noktamı kaybetmek istemiyorum. Çünkü orası benim tam orta noktam. Bir daha tekrar sayarak uğraşmak istemiyorum. Şu noktaya kadar yapıp geliyorum. Şimdi burada bir ilmek kaydırma yapmıştık. Bu noktayı bakın ilmek kaydırma yaptığım noktaya batarak sağlam bir şekilde, hatta bir tık uzatıyorum ki buradaki eşitliği sağlamak için. Daha sonra sırasıyla yine sık iğnelerime batarak devam ediyorum. Bu işaretleyicimi çıkarmayacağım. Dediğim gibi bursu takarken de orta noktayı saymakla uğraşmak istemiyorum. Yani her örgüden sonra tekrar o orta noktaya takacağım işaretleyicimi. Onu da sizlere göstermek için örgüye devam ediyorum. Çantam büyüdü. Biraz kadraja da sığmıyor. Şöyle yapayım, inşallah rahat bir şekilde sizlere gösterebilirim. Bir de ben en büyük boy bursu seçtim. İşaretleyicimi şu şekilde çıkarttım. Ve tekrar işaretleyicimi takacağım. Burada bu noktayı kaybetmek istemiyorum. Şimdi şu noktaya kadar örüp geliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya son 3 tane, bakın 1 2 işaretleyicimle beraber 3 tane var. Son 2'yi bir girdim çıktım ama bekletiyorum. Bir yanındakine girdim çıktım bekletiyorum. Burada bir tane eksiltme yaptım. İşaretleyicimin olduğu noktaya da bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sadece düz sırada eksiltme yapacağım. Çünkü çok evrilsin istemiyorum. Bu tarafa kaysın istemiyorum. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Normal hemen dibine battım. Sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geliyorum. Bakın ilk sık iğnemde şu noktada şöyle çevirirsek anlarız. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra döndüm. İlk sık iğneye, bir zincir çekip dönüyoruz. Bunu unutmayalım. İlk sık iğneye bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra ikinci sık iğneye battım, bekledim. Hemen yanındakine battım. Üçünü tek seferde çıkararak burada da bir eksiltme yapmış oldum. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda da tekrar eksiltmeyi göstermek istiyorum. Yine sıramın sonunda son 3 tane sık iğne kaldı. İlkine battım, bekledim. İkinciye battım,
Tığımda 3 tane var. Üçünü tek seferde çıkartarak eksiltmemi yaptım. Daha sonra ilk sık iğne, son sık iğneme de bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Sadece düz yüzde eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna tekrar geldim. Sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi burada bir sıra daha git gel yapacağız. Sonra bitmiş olacak. Son düz sıramız ve ters sıramız. Şimdi tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine eksiltmemi yapıyorum. Battım, çıktım, bekledim. Ve üçünü tek seferde aldım. Devam edelim. Sıra sonunda da eksiltmemizi yapıp son olarak ters sırayı yapıp bu noktayı artık bitireceğiz. Şöyle kontrol edeyim. Ters sırayı yapmaya da gerek yok bence. Bu sırayı da yapsak yeter, 5 sıra olacak. Ben sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Yine 3 sık iğne kala son 2'yi eksiltiyoruz. Sonuncuya da normal sık iğne yapıyoruz her zamanki gibi. Bence 5 sıra yeterli. Daha sonra bir ağız kısmına da zaten işlememiz olacak. O zaman da gayet hoş olacak. Şimdi bu ipimi artık burada koparabilirim. İsterseniz bir zincir çekip sökülmemesi için öyle bırakabilirsiniz. Sonra aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Şu şekilde bir tane zincirle sabitledim. Başlangıcı göstereceğim. Daha sonra kendiniz yapacaksınız. İşaretleyicimin olduğu noktaya şu şekilde sık iğne yapıyorum, bakın. Burada oluşan ilk tepe ilk sık iğnemin tepesi oluyor. Şurada bıraktığım ipi de kendimle yürüteceğim. Ama ilk sırada ne yapıyorduk? İlk sık iğneden sonra ikinciye batıyorum, bekliyorum ve üçüncüye batıyorum. Ay pardon. Şu ipi şöyle bir alttan alayım. Burada ilk eksiltmemi yapıyordum. Aynı şekilde. Şu ipimi de hafiften çekiyorum ve yürütüyorum. Sıra sonunda düz yüzlerde eksiltmemi yapıyorum. Başında ve sonunda ama ters yüzlerde eksiltme yapmıyorum. Toplamda 5 sıra örüp geliyorum. Şimdi her iki tarafı da bakın şöyle tamamladım. İki tarafı da 5 sıra ördük. Şimdi ben bu ağız kısmına son olarak bir sırada ilmek kaydırma yapmak istiyorum. Son sık iğneme batmıştım. Yine hemen dibine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Önüme gelen ilk boşluğa batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Çok sıkı yapmayalım bunu. Bakın hemen bir sonraki boşluğa. Çok sıkı yaparsanız bura kasacaktır. Sıkmayalım. Şöyle. Bir sıradaki boşluğa gittim. Hemen kontrol ediyorum. Bir tık gevşetip ipimi sıradaki boşluğa gittim. Ve ilk sık iğnemin tepesine. Şu şekilde kaydırdım. En azından şu ağız kısmındaki duruş daha güzel olacak. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine bir tane ilmek kaydırma yapalım. Dediğim gibi çok sıkmayın. Burada bir kasma olmasın. Bu ilmek kaydırma bittikten sonra, yani yine şu başlangıç noktasına geldikten sonra artık ütüleyeceğim. Bitişte bir tık ip bırakacağım bursumu dikmeye başlamak için. Devam edelim. Şu köşe dönüşünü de sizlere göstermek istiyorum. Bakın en azından çantamın bitişi kusursuz olacak bu sayede.
Hani gördüklerim çok hoşuma gitmiyor. Gelişi güzel yapılmış. Ben biraz detaycıyım. Bakın son olarak yukarı çıktığım noktaya battım. Şimdi yukarı çıkarkenki ilk boşluğa battım. Şöyle sizlere de sıradaki boşluk. Özellikle yukarı çıkarken aşağı inerken buraları bir tık daha gevşek yapabilirsiniz. Şimdi sıradaki boşluk. Bakın. Ve en tepe boşluk, sık iğne tepesi ve ilmek kaydırma. Şimdi sırasıyla şu noktaları da yapalım. Aynı şekilde ilerleyelim. Şu boşluğu ve tekrar sıra başına kadar geldikten sonra yaklaşık böyle bir metre ip bırakıp koparacağım. Sonra çantamı güzelce ütüleyip artık işte burç sarmaydı, püskül detayıydı, bunlara geçeceğiz. Ben önce püskül takacağım, astarımı dikeceğim, en son bursumu takacağım. Hemen tamamlayıp geliyorum. Şimdi güzelce ütüledim bakın her tarafı. Sıranın sonuna gelmiştim. Yine en baştakine ilmek kaydırma yapıp ilmeğimi ipten çıkartıyorum. Dediğim gibi burada bir miktar ip bıraktım. Daha nereden dikmeye başlayacağım belli değil. Önce ben bir çalışmasını yapıp size göstereceğim. Daha sonra ben püskülleri normalde hem buradan yapıyorlar hem buradan yapıyorlar ama ben tek püskül yapacağım. Diğer o kabarıklar nasıl oluyor derseniz işte en alttan başlayıp en ortadan başlayıp püskül takıp en üstten de püskül takarak oluyor. Ben size tek kat göstereceğim. Şimdi ben bir karton parçası kestim. Şöyle alttan ikinci sıradan takmaya başlayacağım. Karton parçası bakın çantamdan yaklaşık bir 5 santim falan uzun. Kaç santimde olduğunu söyleyeyim. 22 santimlik bir uzunluğu var. Şöyle göstereyim size. 22 santim. Şimdi bu çantam için tam 2 ipim bitti. Bu kaldı ama üçüncüyü de püskül için açacağım mecburen. Yani dediğim gibi ortalama 2,5 demiştim. Yine 2,5 tane gidecek. Şu şekilde sarıyorum. İpim bitene kadar bunu saracağım. Yani en azından şu yarım ipim bitene kadar. Daha sonra diğer ipimi açarım. Ben size birkaç göstereyim ondan sonra. Şunu bitirip geliyorum. Elimde kalan iplerimi bitirdikten sonra bakın şu şekilde kesiyorum. Bunu da kestikten sonra daha küçük bir tığa da geçebilirsiniz isterseniz. Hani deliklerden daha kolay geçebilmek için. İsterseniz kendi tığınızda da devam edebilirsiniz. Ben önce püskülü takacağım. Sonra astar dikeceğim. En son diğer işlemi yapacağım. Bakın bu son sıram, bu altındaki sıra, onun da bir altındaki sıradan şu boşluktan girip yukarıdaki boşluktan çıkıp şöyle ipimi ikiye katlıyorum. Tam orta noktasından alıyorum. Bir tık zorlayacak bu kısım. Ama alıştığınız zaman kolay olacak. Bir böyle deneyeceğim. Bir de alttan alıp üstten yapınca nasıl oluyor onu da denemek istiyorum. İpi çok çekiştirmemek gerekiyor. Çünkü yerli rafya bir tık daha dayanıksız olduğu için şöyle. Bir de şöyle denemeyi istiyorum. Acaba nasıl olur? Bu tığ da çok kalın geldi ya. Şu daha iyi olabilir. Bir de şöyle bir deneyeceğim. İsterseniz ben deneyeyim, hangi yol daha kolay olursa onu size göstereyim. Şimdi her zaman farklı yöntemler deneyip size en doğru yöntemi göstermeyi seviyorum. Bu yerli rafyanın ipi daha hassas bir ip olduğu için püskül detayını çok böyle zarar vermeden yapmak gerekiyor. Çok püsküllü olsun istedim. Çift kat yapmayı denedim. Hoşuma gitmedi. Tek kat çok zayıf kaldı. Bunun çözümünü de şöyle buldum bakın. Şimdi bu sıraya yapıyoruz ya. 2 sıraya birden yapıyoruz. Hemen bir altındakinin girdim.
Şunu tam ortaladım. Aynı anda iki sırayı birlikte yapacağız. Çıkardım. Şu çıkardığım halkanın içinden de bunu geçirdim. Daha sonra hafif bir şekilde, bakın çok hassas bir ip, hafif bir şekilde çektim, bıraktım. Hemen üstüne geçiyorum. Mesela bu Milano rafya ile çok güzel olabilir püskül detayları. Bakın daha önceki yaptığımın hemen üstüne de giriyorum. Bakın aynı boşluktan girdim, üstünden çıktım. Şöyle aynı şekilde bunu da yapalım. Dikkatli bir şekilde hem örgümüze zarar vermeden hem ipimizi koparmadan sıkıştıralım. Bu şekilde. Bence bu yöntem güzel oldu. Şimdi bakın, altından önce alttakinden, bir alt sıradakinden nasıl şöyle üstü çıkartıp altı göstermek istiyorum size. Hem alt sıradan hem üst sıradan. Önce altı yapıyoruz. Bakın alt sıramı yaptım. Burada daha küçük bir numara tığla yapıyorum. Kalınla biraz örgüm deforme oluyor maalesef. Şunu da tığ yardımıyla alabilirsiniz. Çok açmayalım derseniz. Bunu da sıkıştırdım. Şimdi hemen üste geçiyorum. Ay, alamadım. Bu şekilde püskülümüzü yapıyoruz. Hem yoğun bir püskül oldu bakın böyle. Hem de çok da güzel oldu. Şimdi burada bir detay daha var. Bunu böyle bu şekilde kenar noktaya kadar götürdük. Şimdi biz spiral ördüğümüz için bunun devamını takip edersek, hemen edelim. Bir alt sıraya denk geliyor. Yani püskül şuraya denk geliyor. O yüzden bence şu köşe noktaya kadar, orta noktaya kadar yapın. Şu şekilde. Bu kısmı da bu orta noktaya kadar yapın. Sonra orta noktaya kadar yaptıktan sonra orada yaptığınız işlemi tekrar burada başlamanızı tavsiye ederim. Bunu da orta noktaya kadar götürürüz. Zaten bursumuz kapanınca ora çok sırıtmaz. Ama burayı ikinci sıradan başlayıp burayı birinci sıradan başlamak sırıtır. Bunun sebebi de şudur. Spiral ördüğümüz için sıralar kayıyor. Bunu söylemekte de fayda var. Şimdi ben bursu tamamen bitirip geleceğim. Ama öncesinde size şunu da söyleyeyim. Bursu da hazırlamış olun diye şöyle üçüncü ipimi şimdi açıyorum. Bir saniye. Şurada bir yapıştırıcım var. Şimdi bu püskül detayımızı tamamladıktan sonra şuna geçiyoruz. Bursumuzu kendi ipiyle önce bir saracağız. Bunu da tamamlamanızı istiyorum ki artık ben bu püskül yapacağım, sonra astarlamış bir şekilde muhtemelen tekrar videoya devam ederim. Şunu şöyle düzelteyim. Sonrasında da bakın şu rafyayı şuradan bir keseceğim, katlanmış. Şu şekilde bir yapıştırıcı yardımıyla, umarım donmamıştır yapıştırıcım. Evet. Bir yapıştırıcı yardımıyla bakın saralım. Şunu da şöyle yapacağım. Şimdi oldu. Bunu da böyle sara sara
Ara ara yine yapıştırıcıyı dökebilirsiniz ama ilk başlangıca döktükten sonra çok da gerek yok. Ben yine kaymasın diye şu kısmı sadece dökeceğim. Evet. Böyle saralım ki hani yaptığımız zaman bursumuz da açıklık kalmasın. Sadece başlangıç noktasını yapıştırmanız yeterli olacaktır. Bu da başlangıç noktasında kayma çok oluyor. Bu şekilde sarmanızı istiyorum. Bu aşamayı bu kadar göstermem yeterli. Şimdi sıra sonuna şu noktaya kadar yapıyoruz, sarıyoruz. Sonra bu son noktaya da yapıştırıcıyla yapıştırıp tekrar buradan devam edip saralım. Bu da hazır olmuş olsun. Daha sonra çantamın tüm detaylarını bitirip birlikte devam edelim. Şimdi üçüncü ipimden kalan püskül detaylarından sonra bu. Bakın ben tüm püskülleri yaptım. Dediğim gibi spiral ördüğümüz için şu kısımda sadece bir noktada aşağı iniş oldu. Bu da hiç gözükmüyor. Kafanıza takılmasın. Astarımı diktim. Şöyle işaretleyicilerimi. Merak etmeyin, size göstereceğim. Ben önce deneme yaptım. Dikince nasıl duracak, nereden dikmeliyim, nereden başlamalıyım diye. O yüzden bir tarafını diktim, bir tarafını sizinle dikeceğiz. Şöyle şunu tam orta noktaya bağlamıştım ben. Her iki noktada da. Biliyorsunuz siyah işaretleyici benim tam orta noktam. Yani şu noktanın tam buraya gelmesi lazım. Karşılıklı eşit olması için. Hemen başlayalım. Dediğim gibi ben diktim. Sizlere daha doğru şekilde öğretebilmek için önce benim çalışmam gerekti. Çünkü ben daha önce böyle bir burslu hiç çalışmadım. Hemen başlayalım. Şimdi bu tam orta noktam benim. Tam bu noktaya denk gelecek. Öncelikle şuraya bir ipimi sabitlemem gerekiyor. İğneden ipimi geçirdim. Şu herhangi bir noktadan ipimi buraya sabitleyeceğim. Şöyle tekrar aynı noktadan çıkıp bu ipi burada sıkılaştırmış oluyorum. Şöyle yapayım. Daha sonra bunu kesebilirsiniz çünkü sökülmeyecektir zaten. Şöyle şuradan çıkayım yukarıya. Burstan önce astarı diktim çünkü burstan sonra astar dikmek gerçekten çok zor oluyor. Şimdi hemen size kendi yaptığım yöntemi söylüyorum. Şu nokta, yani tam orta noktam bu noktaya gelecek. Daha sonra 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Şöyle dördüncüden bir, iki, üç tane bıraktım. Dördüncüye sarmaya başlıyorum. Ama tabii şu noktadan başlayacağız. Bakın tam köşeye. Bu arada şu şekilde bir boşluğum kalacak ki kapatma da kasmasın. Hemen devam ediyorum. Bunu bir diğer tarafı yaparken daha iyi anlayacaksınız. Her bir sık iğnemin tepesine bir kez geçiyorum. İsterseniz iki kez de geçebilirsiniz ama bursumu zaten sardığım için açıklık kalmadı. Çift katla geçebilirsiniz. 2 defa da geçebilirsiniz. Hiç önemli değil bu. Tamamen size kalmış. Her bir sık iğnemin tepesinden batarak ilerleyeceğim. İlmek kaydırmada oluşan boşluklar var ya, onlara batıyorum. Yani şöyle göstereyim. Şu boşluklar bir bir sayılıyor. Her birine bir kez batmam yeterli benim için. Mesela bu burs modeliyle değil, dikdörtgen burs modeliyle de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi önemli olan ölçüsü.
Devam ediyorum sona kadar. Bu aşamada mesela bursu diktikten sonra artık buna isterseniz düz kullanın. İsterseniz işte bu meşhur olan limonları yapabilirsiniz. Ben kiraz kullanacağım. İsterseniz daha farklı meyvelerle yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Benim pembe tercih etmemin nedeni sizler modayı daha iyi anlayın diye. Çünkü koyu renkle yaptığımda hep kızıyorsunuz bana. Şimdi tekrar bu son noktaya ikinci defa geçeceğim. Son nokta olduğu için. Daha sonra ipimi güzel bir şekilde gizlemem gerekiyor. Yani yine ilmeğimin içinden geçerek gizleyeceğim. Zaten kolay kolay sökülmez biliyorsunuz. Rafyalar, katipler. Bunu da kestim. Şu hiç kesip düzeltmeyeceğim bu püskülleri. O kadar tatlı oldu ki boyutu. Hiç keserek oynamayacağım bunu da. Şimdi tekrar iğneme ipimi geçiriyorum. Bu arada size kirazın yapımını başka bir videoda göstereceğim. Çünkü bu video gerçekten çok uzadı. Onun için yine videolar başlığına tıklayabilirsiniz. Siz çantayı yapana kadar ben yüklemiş olurum. Şimdi de şurada dikmeye başlayacağım noktadan bir önce ipimi sabitleyeceğim. Diğer yaptığım gibi tekrar aynı noktadan geçiyorum. Şurayı sıkıştırıp şu ipimi kesiyorum. Ve bir yürütme daha yapıyorum. Şimdi bu tam orta noktamın solunda 3 tane bırakıp dördüncüyle devam etmiştim. Aynı şekilde 1, 2, 3. O zaman yine dördüncüye batıyorum. Ama buradaki farklı olay ne biliyor musunuz? Hani buradan başladık ya, bunu da buradan başlamam lazım. Burada da kasma yapmasın diye bakın. Üstten aldım. Şu şekilde bunu da aynı köşeden başlamış oldum. Yani burada bir tık bırakmam gerekiyor. Şöyle içe alayım ki kapatıp açarken bakın şurada belli yaptığım işlem. Kapatıp açarken bursumun kasmasını asla istemiyorum. İsterseniz ilkini 2 kez batabilirsiniz. Devam edelim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gidip geliyorum. Yani yine aynı yaptığım gibi yapacağım. İpimi içten yürütüp artık keseceğim ve geliyorum. Şimdi bakın bu tamamen bitti bursum. Şu şekilde açtım ve kapattım. Belki bir tık daha yüksek olabilirdi. Yani 19 santimde bıraktık ya. Onu belki bir tık daha böyle 22 santim falan yapabilirdik. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü biraz daha böyle küçük bir çanta oldu. Açılınca okey ama kapanınca. Şimdi bakın ben böyle kirazlar yaptım. Bunu şöyle örnek olarak sadece daha metalleri var ya bunların. Onlarla takılsa sanki daha güzel olur. Ben şimdi bu kiraz yapımını yine yapımını sizlerle paylaşacağım. Bunu da şuraya takıyorum. Şimdilik sadece emanet olarak takıyorum. Şöyle. Daha sonra yapımı zaten çok çok kolay. Şuna da bir tane takayım. Daha küçük de yapabilirsiniz kirazları bu arada. Bunu da şöyle şuraya
içeriden takmak istiyorum. Dediğim gibi kiraz, limon, çilek, kalp, her şey olur yani. Şöyle kapatıyorum. Ay, şuraya da bir tane takacağım. 3 tane olacak. Bakın ne kadar şeker oldu kirazlarım. Şöyle bir çanta oldu. Böylece bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmadan çıkmazsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kiraz yapımı için yine videolar başlığına tıklarsanız yine ben yaptıktan sonra açıklama kısmına linkini muhakkak bırakacağım. Kirazları da sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.